Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf iple yapabileceğiniz bir örgü modelini öğreneceğiz. Yapımı gayet keyifli ve çok kolay. Ben de elimden geldiğince kolay bir şekilde anlattım yapımını. Bakın önden görünümü böyle gözüküyor. Şu an kıvrılma vesaire pek olacak gibi de durmuyor. Yanlarından zaten yanlarında ona göre yaptık. Şöyle arkadan görünümünü de size göstereyim. Modelin arkadan görünümü bu şekilde oluyor. Bunu eğer atkı yapmak isterseniz bunun için 3 tane ip almanız yeterli olur. 3 tane ipe ihtiyacınız olur. Eğer bebek battaniyesi yapmayı düşünürseniz de 7 tane ipin yeterli olacağını düşünüyorum. Ama bazen bazı iplerin boyları kısa oluyor. İhtiyaç durumuna göre 8. ipi de alabilirsiniz. Ama 7 ip muhtemelen yeterli olur. 100'e 100 santim bir bebek battaniyesi yapmak için. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi örgümüze başlarken ilk önce ilmek açarak başlamamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz ilmeklerin arasında şu şekilde ipler var. Bu ipleri kestiğimizde örgümüz düz bir şekilde açılmış olacak. Makasımı alıyorum. Direkt ilmeğin arasından geçirdiğim gibi kestim. Bakın kesince bu şekilde açılmış oluyor. Çift sayılar halinde ilerlememiz gerekiyor. Başlangıç olarak ben şimdi 14 ilmek sayacağım. Bunu 14 ilmeği atkı yapabilirsiniz. Battaniye yapmak isterseniz eğer 58 ya da 60 ilmekle başlayabilirsiniz. Ama şu an ben size 14 ilmekli halini göstereceğim. Kaç santime tekabül ettiğinde size söylemiş olacağım. 14 ilmeğimizi sayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeğimizi saydık. Şöyle ipimi sol tarafa doğru veriyorum. Şimdi başlangıçta modelimizi kurarken yapmamız gereken şey çaprazlama olacak. Çaprazlayarak ilerleyeceğiz. Aslında daha önce hasır bebek battaniyesi modeli paylaşmıştım. Onunla bir benzerliği var ama biraz daha farklı bir model sadece. Onu daha önce yapmış olanlarınız varsa bu model ona tanıdık gelecektir. Şimdi başlangıç sayılarımız olarak tekli ilerleyeceğiz. İlk önce bir tane tek yapıyorum. Düz ördüm. Arkadan öne olacak şekilde ilmeğimi geçirdim. Nasıl? Burası arkası, bu kısım önü. Arkadan öne olacak şekilde ilmeğimi geçiriyorum. 15. ilmeği 14. ilmeğin içine geçirdim. Şimdi size çaprazlama yapmaktan bahsederken neyden bahsediyordum? Bu şekilde normalde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde çaprazladığımızda istediğimiz modeli oluşturacağız. Şimdi çaprazlamalarımızın hepsini aynı yöne doğru yapacağız. Sağdakini soldakinin üstüne koydum. Sıradan gelen ilmeğimi bir tanesinden geçiriyorum. Sonra sıradakinden geçiriyorum. Bu şekilde. Yine aynı devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Sağdakini soldakinin üstüne koydum. Çaprazladım. Sıradan geleni arkadan öne olacak şekilde ilmeğimin içinden geçirdim. Ve diğer sıradakini ilmeğimin içinden geçirdim. Yine çaprazlıyorum. Sağdakini soldakinin üstüne koydum. Arkadan öne olacak şekilde çaprazladım ve ilerliyorum. Çaprazladım. Arkadan öne olacak şekilde ilerledim. Şimdi sıradakini aynı şekilde çaprazlıyorum. Arkadan öne geçirdim. Şöyle birazdan elimle düzelteceğim. Daha da net anlayacaksınız. Çaprazladım. Sağdakini soldakinin üstüne koymuştum. İlk önce arkadakini geçiriyorum. Bakın sonra öndekini ve en sonda bakın bir tane kaldı. En başta da tekli yapmıştık bir tane. En sonda da bir tane teklimiz olacak. Bunu da tekli olacak şekilde geçirdik. Şimdi şöyle elimle modeli bir düzelteyim. Daha da net anlayacaksınız. Modelimiz şu an bu şekilde ilerliyor. Hep çaprazlamalarımız
Aynı yönde. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane tekliyle devam ediyorum. Başlangıçlarımızda hep bir tane tek olacak. Bakın tekimi yaptım. Sağdakini yine soldakinin üzerine koyarak çaprazlıyorum. Ve sıradakini geçirdim içinden. Ondan sonrakini de geçiriyorum. Aynı şekilde. Hatta ekranı biraz daha yakınlaştırayım, daha da net anlayın. Ne yapıyorum? Sağdakini soldakinin üstüne koydum. Çaprazladım ve sıradakini içinden geçirdim. Arkasındakini şimdi geçiriyorum. Şöyle yumaktan gelen ipim de bu tarafta. Sağdakini soldakinin üstüne çaprazladım. Sıradakini içinden geçirdim. Hep aynı şekilde ilerliyor. Zaten üst üste denk gelecek bunlar. Bu battaniyeye de çok yakışabilecek bir model. İster bebek battaniyesi, ister TV battaniyesi ya da tek kişilik battaniye yapabilirsiniz. Bakın son 3 tane kaldı. Ne yapıyorum? Bunları da çaprazlıyorum. Ve sonda bir tane tekimiz kalıyor. Teki de içinden geçiriyorum. Bir sonraki sıra yani 3. sıraya geçeceğim birazdan. Yine örgümü şöyle elimle bir düzeltiyorum şeklinin oturması için. Siz de bunu yapın. Örgü her zaman daha güzel gözükür. Böyle sıra sonlarında düzeltirseniz daha da güzel gözükür. İlkine sıra başlarımı tek örüyordum. Tek ördüm. Şimdi bir sonrakini çaprazlayarak ilerliyorum. Sağdakini soldakinin üstüne koydum. Geçirdim. Bunu da geçiriyorum. Bir sonrakini yine sağdakini soldakinin üstüne koydum. Modelin şekli bu. Sıra sonumuza kadar, örgünün sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. İster battaniye olsun, ister atkı olsun hiç fark etmez. Aynı şekilde devam edecek. Yapımı da aslında gayet kolay. Birazcık ilerleyince de çok daha rahat ilerleyeceksiniz. Zaten bakın şu an 3. sıradayım. Şekli zaten kendini belli etti. Şekli belli olunca da yani asıl olay ilk sırayı kurmak ki o da çok basit gördüğünüz üzere. Eğer ilk kez yapacaksanız da yapabileceğinizi düşünüyorum. Bakın sıra sonuma geldim. Ne yapıyorum? Tek örüyorum. Evet, sıra sonumu da tek ördüm. Modelinde görüntüsü bu şekilde oluyor. Ben size şimdi ilerlemiş halinde tekrardan göstereceğim. Ölçüsünü de size vereyim. 23 santim 23,5 santim hatta diyebilirim. 23,5 santim geldi. 14 ilmekle başlanmış hali. Bakın bir atkı için gayet yeterli genişlikte şu anda gözüküyor. Çok da güzel oldu. Bu şekilde yine pufi iple yapabileceğiniz örgü modelleri paylaşmaya devam edeceğim. Sıradaki model hangisi olsun bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yapıcı eleştirilerinizi de yorumlara bekliyorum. Beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde yine videolar atmaya devam edeceğim. Eğer yeni ipe nasıl geçilir, ipler nasıl gizlenir, nasıl bağlanır bunları merak ediyorsanız bunlar için de ayrıca bir videom var. Yine bu videonun sonuna onu eklemiş olacağım. Ayrıca açıklamalar kısmına da yine linkini eklemiş olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şu an kanalımda mevcut. Paylaşmış olduğum o videoda bütün pufi iple yaptığınız ürünlerin nasıl kapatılacağını, nasıl yeni ipe geçeceğinizi anlatıyor. Şu anda da bir sipariş geldi. O yüzden öyle öttü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.